Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bu videomuzda kuşlardaki, muhabbet kuşlarındaki bit ve pire sorunuyla ilgili sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar bilgilerimizi aktarmaya çalışacağız. Umarım yararlı bir video olur. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar, her zaman olduğu gibi kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, videomuzun birinci başlığı muhabbet kuşlarındaki bitler ve pireler. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, evde tek bulunan kuşlarda genelde pire ve bit çok nadir olur. Genelde üretim yapanlarla ilgili veyahut da evde yavru alan kuşlarla ilgili bit ve pire sıkıntısı yaşıyoruz arkadaşlar. Yani bunun gene ana sebebi kuşların kendi ürettiği, özellikle kuluçka dönemlerinde, yani yavrulama dönemlerinde ürettiği pire ile alakalı bir durumdur. Zararlı mıdır? Yani çoğaldığı zaman yavrunun kanını emme, annenin kanını emme, yani bitten pireden ölümle sonuçlanabilecek nedenler oluyor arkadaşlar. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bit kesinlikle eş olan takımlarda daha çok görülmektedir. Tek olan kuşlarda da görülür. Onun sebebi de dışarıdan gelme. Yani sizin üstünüzden veyahut da evdeki bir hayvandan veyahut da dışarıdan gelen bir kuşun tamamen size kuşunuza yanaşmasından, kafese bu şekil pire gelmesinden ve bit gelmesinden oluşabilir arkadaşlar. Bunun çözüm yolu var mı? Evet var. Bunun çözüm yollarını size anlatacağız arkadaşlar. Öncelikle nasıl oluştuğunu ya da neden oluştuğunu anlatalım. Sizin de bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle size izah edeyim. Evde bir muhabbet kuşunuz var. Yanında da dişisi var. Yavru almak için kesinlikle muhabbet kuşuna yuvalık takmanız gerekiyor. Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Yuvalıklar biraz büyük olsun arkadaşlar. Çünkü hayvanlar içeride daha rahat edip yavru yapabilsin diye. Nitekim bu yuvalın içerisine talaş koymanız gerekiyor. Ekseriyetiniz talaş koyuyor arkadaşlar. Öncelikle bitin getirdiği talaş bu arkadaşlar. Yani bu talaştan kaynaklı çok bit gelmektedir. Özellikle yani bizim sanayilerde bulunan, yani kerestelerde alınan toz dediğimiz ince tozdan genelde daha çok bit ve pire gelir arkadaşlar. İlla ki kuşunuzun yuvalığına talaş koyacaksanız tam çam talaşını size tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü çam talaşı daha az pire yapıyor. Pire oluyor mu? Evet arkadaşlar, muhabbet kuşları yani kesinlikle pire üreten hayvanlardır. Sultan papağanlarında bu şey biraz daha azdır arkadaşlar. Yani kendi bitlerini yetişin ama muhabbet kuşlarında bu durum böyle değildir. Eğer yuvalık takacaksanız dediğim gibi çam talaşı, hani granür dediğimiz, yani bugün mısır somağının içindeki parçalanmış şekilde satılmaktadır. Pet shoplardan veyahut da internet üzerinden bunu temin edebilirsiniz arkadaşlar. Bunları kullanmayı tavsiye ederim. Tek kuşunuz var. Kuşunuzun bit ve pireden korumak istiyorsunuz. Böyle bir seçenek de var arkadaşlar. Yapacağınız şey çok basit arkadaşlar. Hem normal fıs fıs ilaç şeklinde hem de normal damlatma şeklinde bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Damlatma olarak benim size önereceğim şudur arkadaşlar. Normal kedi ense damlaları var. Veterinerlerde satılanlar. Yani benim önerdiğim biraz pahalı olsa da, yani şu resimde gösterdiğim Fibrues kedi için olanı alıp arkadaşlar, sadece bakın bunun içerisinde yaklaşık yani 1 kiloya veyahut da 3 kiloya veyahut 10 kiloya yakın bir rakam yazar. Sizin sadece yapacağınız şey şu arkadaşlar. Bir tane iğne yardımı, yani şu gösterdiğim iğneyi o normal kedi ense damlasının içine az bir şey çekiyorsunuz. Kuşunuzun tam şu ense, yani ensesinin üstündeki, hatta ben kendi kuşumda göstereyim bunu. Şöyle. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani şurada gördüğünüz şuraya arkadaşlar, tam şurayı kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Tam ensesine, yani ensesinin biraz daha üstü olabilir. Oraya arkadaşlar şırıngadan bir damla damlatabilirsiniz. Tek bir damla. Bu hayvanınıza yaptığınızda çok uzun bir süre hayvanınızı kesinlikle bit ve pireden koruyacaktır. Elinizde bir takım var. Bunu da yapabilirsiniz. Elinizde çok takım var. Arkadaşlar yani imkanınız varsa bunu çok tavsiye ediyorum. Çünkü tamamen bitten arınmış bir durum oluyor. Kuluçkaya girmeden önce, yani yuvalığınızı takmadan önce veya hayvanlar yumurtada veya yavruda değilken bunu yapın. Daha sonradan buna devam edebilirsiniz. İçerek de, yani normal ağız yoluyla içerek de normal kullanabileceğiniz, gene veterinerden önereceğim size arkadaşlar. İlaçlar tabii ki olacak. Var. Bunu veterinerle görüşseniz yani çok rahatlıkla size temin edilebilir. Ama benim dediğim en uygun yolu ve en uzun süreli gidecek. Yani sonuçta şırıngayla içinden çektiğinizde size bir damla, yani çok uzun süre giden, yani ayda bir kere damlatsanız
Yani yaklaşık ortalama belki 10 yıl bile gidebilir. Çünkü içinde fazla damla olarak baktığınızda çok fazla var. Bu da en ekonomik duruma geliyor. Bunu kullanabilirsiniz kuşlarınıza. Veyahut da çok kuşunuz varsa bu şekilde kesinlikle kullanın. Tavsiye ederim. Benim ortalama 100 takım bir muhabbet kuşu üretimhanem vardı. Ben çoğunluğunda böyle yapıyordum. Kullandığım başka bir ilaç size bahsettiğim videonun başında Ardap var arkadaşlar. Evet, şu resimde gördüğünüz en son 350 milim veyahut da 1 kilo gibi, yani ortalama 1 kiloya yakın gibi, 1000 gram gibi bir rakamlarda vardı. Ben bayağıdır almıyorum. Çünkü sultan papağanı baktığım için artık pek bitle pireyle alakam olmuyor. Ama yani normal üretimhanenin içinde illaki ister istemez yani normal dışarıdan gelme kaynaklı bit de olmasa işte örümcek, örnek veriyorum sinek vesaire, bunlar için de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tekrardan gösterdiğim arkadaşlar Ardap dediğim çok etkili bir ilaçtır. Bunu kesinlikle hayvanınızın lütfen ve lütfen gözüne sıkmayın. Çünkü hayvanınıza bir zarar vermez. Özellikle tenine vesairesine bir zarar vermez ama gözüne geldiği zaman zarar verir. İmkanınız varsa kafese sıktığınızda genelde bütün bit pireyi öldürür. Kesinlikle kesin çözüm budur arkadaşlar. Bunun haricinde diğer fısfısları ben çok önermiyorum. Yani fısfıs içinde bulunanları. Net çözüm bunlar oluyor. Var mı? Evet, eczanede satılan çeşitli ilaçlar var. Etkili ilaçlar var gerçekten. Ama kuşun ölümüne sonuç verebilecek ilaçlar arkadaşlar. Ardap'ı kullandığım için size bunu önerebilirim. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde dediğim gibi veterinerinizle görüşüp eğer çok takımınız varsa bu çözüm yoluna girebilirsiniz. Ama çok kuşunuz varsa yani Ardap biraz size pahalıya gelebilir. Onun için yapacağınız en güzel şey arkadaşlar, yani kuluçkayı atmadan önce, yuvanızı takmadan önce birer tane enselerine damlatmanız arkadaşlar. Yani bir kuşu ortalama 20 saniyeniz falan gider. Hadi yakalama diyelim 30 saniye olsa, örnek veriyorum, ve gece kapalı da yapabilirsiniz bunu. Yani gece kapalı şekilde yapabilirsiniz. Ama az kuşta, çok kuşta ışık açmanız gerekiyor. Bu da hayvanların kaçmasına sebep olur. Ama yani en fazla bir gününüz alır arkadaşlar çok kuşta, ama çok verim yaşarsınız. Dediğim gibi tek damla sorunuzu çözecektir arkadaşlar. Bunun haricinde ekstra bitlenmeler oluyor. Mesela çoğu müşterimizden veyahut da çoğu kullanıcımızdan bize gelen, işte kafesi temizliyorum, sıcak suyla yıkıyorum, çamaşır suyla yıkıyorum ama bit pireler hala geçmiyor. Evet arkadaşlar, yani bit pireler şöyle söyleyeyim. Ortalama bir pire hani binlerce yumurtadan çıktıktan sonra, hani bir kuluçka döneminde binlerce yumurta bırakabiliyor. Yumurtaları kaldığı için de yani kalan ufak tek bir yumurta bile tekrardan bit pireye sebep olabiliyor. Bunun en kesin çözümü, dediğim gibi arkadaşlar, kesinlikle yani Ardap'ı kullanmanız eğer kafesinizde varsa. Ama diğer türlü kuşunuzun eğer bitlenmesini istemiyorsanız dediğim gibi kedi damlası alabilirsiniz. Yani daha önce resimde gösterdiğim gibi arkadaşlar, ense damlası, ben onu tavsiye ediyorum. Siz daha uygununu bulursunuz. Onu deneyin. Eğer işe yarıyorsa kesinlikle kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim kullanıp verim aldığım, kesinlikle çözüm olan bu şekil ilaç kullandığım, Fibriyesi kullandığım için size bunu önerebiliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bize herhangi bir konuda danışmak isterseniz videolara yorum atın. Yorumlara kesinlikle cevap veriyoruz. Sizin bildirimleriniz açık olmadığı için siz geri dönüş yapılmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Eğer ki yazdığınız yoruma geri dönüş alındığını görmek istiyorsanız bildirimlerinizi açmanız gerekiyor. Yani size bildirim gelmesi gerekiyor. Artık telefonların çoğu özelliğinde bildirimi kapatıyorlar. Yani sizde kişileştirme diye geçiyor. Bizde bildirim diye geçiyor. İşte bu bildirimi açarsanız, mesaj attığınızda, yani bir yorum yaptığınızda, bize bir soru sorduğunuzda kesinlikle geri dönüş yapıp sizi bilgilendiriyoruz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Size yardımcı olabildiysek ne mutlu bize arkadaşlar. Tekrardan videonun sonunda arkadaşlar hatırlatalım. Kanala abone olmayı, videolara yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ederim.